Merhaba, ben Simay. Oyun ve çeken Ozan. Eşim. Karavan kiraladık. Bursa'da Hill Karavan diye bir yerden kiraladık. Tanıtmak istiyorum size, bizim ilk deneyimimiz oldu. Geçen yıl Ford Courier ile bir yolculuk yapmıştık. Arkaya 2 kişilik yatak atıp işte Aygaz Mini'nin bir tüpünü alıp malzemelerimizi alıp mini buzdolabıyla bir ay boyunca Türkiye'yi gezdik. Çok keyifliydi. Onu yapan bunu hayli hayli yapar diyerek bir deneyimleyelim ki bize de bir ne eksik, ne lazım, biz yaparsak nasıl olur? Karavan fikri oluşsun kafamızda istedik. Bu Peugeot'un Boxer aracı. İç hacmi 15 metreküp. Bence yeterli bir alan. Sadece ben dizayn etsem daha farklı bir tasarımı olurdu büyük ihtimalle. Bunlara da fikir edinmiş olduk böylece. Gelin bir içine bakalım. Böyle sürgülü. Camları karavan camı diye geçen camlar. Camlardan gerçekten ben de çok memnun kaldım. Hem çok güzel bir esinti oluyor içeride. Zaten klima yok araçta ama ihtiyaç duymuyorsunuz. Gittiğimiz yerler sıcak. Ege'deydik öncesinde, Bodrum, Datça, Marmaris. Buralardaydık. Şu an Kapadokya'dayız. Bayağı serin. Yine de ısıtıcı açmaya ihtiyaç duymadım. Burası yaşam alanı. Şimdi ilk girişte size banyo, tuvalet karşılıyor. Tasarımlarda arka tarafa, yatağın yan tarafına yapılır bunlar. Ama bana boğucu geliyordu gezdiğim karavanlarda. Bununla bu deneyimi yapınca da ilk oturduğumda yine boğucu geldi. Çünkü sol tarafa arabada o kadar alışmışım ki görmeye camlardan. Göremeyince bir rahatsızlık hissi uyandırdı bende. Ben olsam böyle tasarlamazdım ama kullanış açısından evet çok kullanışlı. Benim başka fikirlerim var. İnşallah birlikte bir karavan yaptığımızda o zaman o fikirleri yapmış ve siz de görüyor olursunuz. Açayım görün. Burada elektrik tesisatı tamamen buradan yönetiliyor. Burası tamamen elektrik tesisatını kontrol ettiğiniz yer. Şurası suyunuzun ne kadar kaldığını gösteriyor. Mesela bizim yarıya gelmiş. Çünkü daha gitmedik almaya. Burası da kirli suyunuzun ne olduğunu gösteriyor ama tuvalet değil. Yani lavabo giderlerinden kastettiği şey. Bunun adı kirli su, gri su. Bu temiz suyunuz. Bu ısınmanızı sağlayan bir klima. Şimdi burada ışıklarımız var. Şu açık olmadığı sürece suyunuz akmıyor. Bu açıldığında suyu kullanabiliyorsunuz. Şu banyonunki. Bu da geri kalan aydınlatma. Eğer diyelim bunların hepsi açık ve birden kapatmak istiyorsunuz. Yani evden çıkarken tamamen şalterleri indirmek gibi düşünün. Buna bastığınızda tamamen bütün sistem kapanmış oluyor. Sonrasında açarken de döndürüp hafif sağa açmış oluyorsunuz. Şöyle aydınlatmayı da göstereyim. Tamamen tavan aydınlatması. Sadece yatağın üzerinde yok. Bu yatak üzeri aydınlatma. Ayak ucu diyebiliriz ya da baş ucu. Bu aynı şekilde lokal ışık yatakta. Burası zemin aydınlatma. Yani şöyle böyle. Zemin aydınlatma. Tabii ki bizim yine küçük ledlerimiz var. Yani kiralık bir karavan bile olsa biz ona göre dizayn edip kendimize göre ayarlıyoruz. Burası otomatik banyoyu çalıştırıyor. Pervane eğer açık bırakıyorsanız otomatik çalışmış oluyor. Birazdan banyoyu tanıtırken geri kalan şeyleri de anlatırım. Işığı da şu şekilde aynanın etrafına tasarlanmış led. İkincisi dışarı aydınlatma ama şu an gündüz olduğu için gösteremeyeceğim ama bayağı aydınlık oluyor. Ve hepsinin açık hali de bu şekilde. Camlarda yukarıdan aşağıya çektiğinizde sineklik, aşağıdan yukarı çektiğinizde güneşlik. Ayrıca bunların ikisini birbirinden ayırıp perdesiz de kullanabilirsiniz. Camlar bu şekilde. 4 adet kilit mevcut.
bunda. Küçük camlarda da ise 3 adet kilit mevcut. Birazdan nasıl açıldığını gösteririm. Çok kapımız açıldı. Aydınlık gelsin. Burada bir tane sinekliğimiz var. Tabii ki kurtarıcı. Kapadokya'da hiç ihtiyacımız olmadı sinekliğe. Hava çok sıcak olmadığı için sinekler de ziyaretimize gelmiyor ama güneye, Ege bölgelerine indikçe tabii ki bunlar çok işe yarıyor. Gelelim buraya. Şimdi şuradaki camları da açayım. Şimdi 4 kilidimiz var büyük camlarda demiştim. Şuradaki kırmızı tuşa basıp hafifçe çevirmeniz yeterli. Sonra ittiğimde kademe kademe de açabilirim. Tamamen açmak istemiyorsam. Bu şekilde. Diğer güneşlikleri de indireyim. Aydınlık olsun. Gelelim banyoya. Burada mesela benim için eksik olanlardan biri, evet, kiralık, çok rahat bu arada kullanıyorum. Kullanışı çok rahat ama bazı şeyleri eksik bırakmışlar. Normalde bu firma Hil Karavan 2 aracını, bir 4 kişilik bir de bu aracı 3 kişilik olan aracını kiralamak ve tanıtımını yapmak için aslında ayırmış. Geri kalanı da sadece karavan yapımcısı. Bence onda daha özenli davranıyorlardır kişinin talepleri doğrultusunda. Burada mesela dış kilit evet çok rahat açılıp kapanıyor. Ama içeride herhangi bir kol tutacağı olmadığı için parmağınızla bu şekilde kapatmanız lazım. Ve biz küçük elli insanlar olmadığımız için de biraz zorlandık açıkçası kapıyı kapatmakta. Ama çok sorun değil. Çok küçük ayrıntılar bunlar. Banyoda şu şekilde bizim sularımız var depoladığımız. İçme sularını buraya koyduk. Her türlü ihtimale karşı patlar matlar işte gider var gider. Benim için tabii ki burada da eksikler var ama kullanış açısından kiralık bir karavan için mükemmel her şey. Onu söylemek isterim. Ben sadece kendi karavanımızı nasıl yaparız, nelere ihtiyacımız var diye küçük küçük notlar aldığım için o yüzden de bunu deneyimlemek çok iyi oldu. Yani Bursa'da kiralayabileceğimiz en güzel karavanı kiralamış olabiliriz bu firma sayesinde. Şimdi gelelim buraya. Burada bir tane duş perdesi var. Bunu tamamen kapatıp kapıyı kapatmadığınızda dışarıya zaten su çıkmıyor aslında. Ama ikisini birlikte kullanırsanız garanti olur. Burada bir duş başlığımız var. Şurada kademe kademe derecelerini ayarlayıp sifon, duş ve şu küçük duşu kullanabileceğiniz bir alan var. Soğuk su bu taraf, sıcak su bu taraf. Bu arada duş gerçekten mükemmel. Burada lavabo var. Hiç kullanmadım. Yani çok da ihtiyaç değil. Şurada büyük bir ayna var. Burada büyük bir ayna var. Aydınlatma az önce gösterdiğim bunun çevresinde. Tuvalet, kasetli tuvalet. Şurada sifonu. Temiz ya da kirli olduğunu buradan anlıyorsunuz. Şu an yeşil mesela temiz. Boşaltılması gerekmiyor. Kademe kademe arttığında bilin ki tankınız dolu. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda aşağıdaki kolu çevirerek hazır hale geliyor. Kapadığınızda yolculuk esnasında mutlaka kapalı olması gerekiyor. Banyonun tasarımı güzel, geniş. Camı aynı şekilde var. Bu şekilde döndürerek açılıyor. Pervanesi ister 2 kademe, ister 1 kademe. Nasıl isterseniz çalıştırabilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde bir yere kapatıyoruz. Banyomuz böyle gayet kullanışlı. Lavaboya ihtiyaç bile yok aslında ama yine de güzel düşünmüşler. Zemine ahşap güzel bence. Daha sıcak bir görüntüsü var. Sadece ayağınızla basarken biraz zorlanıyorsunuz. Ya birazcık acıtıyor ama bence yine de güzel. Yani şık. Bu karavanın içi şık. Tam banyonun önüne böyle bir basamak koymuşlar. Bunun kesin bir nedeni vardır niye koyduklarının. Ama bence tehlikeli çünkü ben bir keresinde geriye doğru kapı açıkken düşme tehlikesi geçirdim. Çıktığınız alan çok dar olduğu için biraz riskli olabiliyor. Ama dikkatli olursanız böyle herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Gelelim oval köşelere. Ovaller kastım. Burası mesela bir oval köşe değil. Oval köşe değil. Ama bu taraflar oval tasarım var. Şurası aynı şekilde. Bunlar. Başınıza çarpmazsanız biraz daha pahalı bir tasarım oluyor bildiğim kadarıyla kesim ve kullanılan malzeme açısından. Ama şöyle şu köşeler tamamen oval. Aynı şekilde banyonun girişi oval. Ama tam yolcu girişinin olduğu yer oval değil ve bir şey unutup eğildiğinizde kafanızı illa çarpıyorsunuz. Biz çok çarptık o zaman. Ve buradaki kapı girişi oval değil. Bence burası önemli. Buraya herhangi bir koruma ama ben dediğim gibi satın alan insanlar için yapılıyordur. Kiralık olduğu için belki gözden kaçmış olabilir. Burada da 2 tane raf var. Farklı şekilde kullanabilirsiniz. Çiçeği karavanımızın sahipleri koymuş. Güzel olmuş. Kendisi sabitlenmiş.
Buraya biz oyunun eşyalarını kullanıyoruz. Kolayca erişebilmek için. Netliği kademe kademe dediğim gibi kapatabilirsiniz. Kapıyı da aynı şekilde. Burada bir ocak var. Bu ocak şu şekilde. 2 gözlü, bir küçük, bir orta boy olmak üzere. Döndürdüğünüzde kamp ocağı şeklinde bu şekilde yanıyor. Harlı hali bu, kısık hali bu. Şu an görünüyor mudur, görünmüyor mu emin değilim ama kısık hali bu, harlı hali bu. 2 kademesi var sadece, çakmağı burada. 2 gözlü bir ocak. Ocağın haznesi soğumadan ben bunu kapatma taraftarı değilim. Ne kadar dayanıklı da olsa bence çatlayabilir çünkü. Bu bizim ekmek tahtamız. Karavana kiralarken size 4 adet yemek tabağı, 4 adet çukur tabak, bize 2 adet kase verdiler. 2 kişi olduğumuz için ihtiyacımız yok zaten. 4 adet çatal, kaşık, bıçak ve çay kaşığı. Onun dışında burada gördüğünüz baharatlar, bardaklar hepsi, burada gördüğünüz her şey bize ait. Kendimiz getirdik. Bu dediğim gibi ekmek tahtası. Burası evye. Evye evet kullanışlı. Mesela oyunu mama kabını giderken direkt buraya koyuyorum ve titreme yapmadan rahat rahat seyahat ediyoruz. Ama musluk gerçekten hoş bir tasarım olmasına rağmen uzun. Çünkü sıçrıyor. Ama minimumda su kullanırsanız çok da sıçramıyor. Suyun en açık hali bu. En kısık hali bu. Yani su konusunda hiç sıkıntı çekmezsiniz. Şurası sıcak suyu ayarlayabildiğiniz yer. Şu an 0'da. Buna bastığımda birazdan göreceksiniz çok kısa bir zaman içerisinde yeşil oluyor. Yeşil olduğunu bilin ki sıcak suyunuz hazır. Buraya biz baharatlarımızı koyduk. Çayımız var, işte tuzumuz var, mumluğumuz var, kaneviçelerimiz var. Aracın içinde kaktüsümüz var. Depolama alanına geçeyim. Depolama alanı şunu da açabilirim. Şu gelsin. Camlardan bahsetmişken üst camlarda burada da bir üst camımız var. Buraya bastığımda kolay bir şekilde açılıyor. Ve inanılmaz rahat hava alıyor. Yani camlar kapalı olsa da burası size yeterli. Yağmur yağmıyorsa, kar yağmıyorsa tabii. Güzel bir manzarası da oluyor. Şöyle ki, yani oturup yıldızları tabii ki buradan değil dışarıdan izledik ama Kapadokya'da uyurken zaten balonları bir an önce görelim diye bekliyorduk. Ve balonu tam tepemizde, gerçekten çok kısa, onları da göreceksiniz Kapadokya videosunda. Çok kısa mesafede üstümüzde görmek güzeldi bu cam sayesinde. Bu cam açıklansın. Bunun da aynı şekilde güneşliği var. Ve diğer tarafa çektiğimizde sinekli. Gelelim depolama alanlarına. Hemen yolcu koltuğunun üstünde bir tane küçük bir alan var. Aracın şarj kablosu, oyunun kıyafetleri, tasması, tuvalet için gerekli olan malzeme var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dolap, 6 tane de çekmeceye sahip. Yeterli bir alan. Fazla bile. Yani yine yanımıza ben az kıyafet aldım ama yine gereksiz bir fazlalıkla almışım. Tabii çok uzun süre çıkacaksanız belki yeterli bir alan olabilir. Burada kavanozlarımız, yağ, oyun yiyecekleri. Burada kişisel bakım ürünlerini koyduk. Böyle şarj aletleri. Tabii hareket esnasında bunlar düşüyorlar. Bunların içi de tabii kişisel tasarlandığında, bu kiralık bir araç olduğu için böyle diyoruz. Ama çok daha rahat, konforlu olabilir ya da 2 adım alacağınız şeylerle daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Burada kaşık çatallar var. Buraya ben kendim evden getirdiğim şeyler olduğu için bu kadar fazla. Yoksa kiraladığınızda bu kadar fazla ürün gelmiyor. Onları da hareket halindeyken bu arada örtüyle sabitliyorum ben. Burada aynı şekilde yine sabitlenmiş şeyler var. Biz burada bakliyatları buraya, artık yolculuğun sonuna doğru yaklaştığımız için çok bir şeyimiz yok. Tabaklar burada. Bunlar kırılmaz. Bence güzel. Beyaz olması da çok şık. Başka bir renk olsaydı mesela keyifli olmayabilirdi. Ama beyaz tabakta yemek daha tatlı ve kırılmıyor. Porselen görünümü varmış. Seramik görünümü olması da hoş. Bu kiralarken sizlere verilenler. Kiralarken size herhangi bir yatak, çarşaf ya da yastık vermiyorlar. Kendiniz getiriyorsunuz. Sadece üzerinde bir alez var ve küçük bir pike vardı. Ama zaten kendi getirdiğiniz şeyler, karavanla gidiyorsunuz sonuçta, kendiniz getirip aynı bizim kendimizi evimizde hissetmek için tasarladığımız gibi siz de tasarlayabilirsiniz. Burada kıyafetler var. Yatak çok rahat, çok geniş. 2 kişi, 3 kişi bile rahatlıkla sığabilir. Burada benim kıyafetlerim. Bu tarafta Ozan'ın kıyafetleri. Ozan'ın tişörtleri azalmış durumda. Çok bol bol ihtiyaç duyduğu için giymeye. Dolaplar şu şekilde kapanmıyor. Her karavanda olduğu gibi kilitli olmak zorunda. Bu şekilde kapanıp sabitlenebiliyor. Açarken böyle,
kapatırken oturduğundan emin olup kilitliyorsunuz. Aynı şekilde burada da depolama alanlarımız. Burada uzun bir dolap var. Burası mesela su şişesi, işte bulaşık deterjanı, bizim Kapadokya'dan aldığımız güzel şarabımız. Tavsiye ederiz geldiğinizde. Zaten onun Kapadokya videosunu görürsünüz. 3 adet priz var. Biri burada. Biri pardon 4 adet priz var. 4 adet priz var. Biri burada. Hemen mutfak tezgahının altında. Diğeri bu tarafa doğru yatarsanız başucunuzda. Diğer tarafta da aynı şekilde 2 girişli USB ve prizi görüyorsunuz. Burada da 2 adet USB girişi ve priz. Yani USB girişlerini o kadar çok kullandık ki priz kullanmaya gerek kalmadı. Sadece herhangi bir ev aleti kullanamıyorsunuz. Onun için karavanı sabitlendiğiniz bir yerde elektriğe bağlamanız gerekiyor kendi kablosuyla. Ki ev aleti kullanmak istiyorsanız, ama öyle bir şey gerek yok. Bu arada dediğim yer su şu an sıcak. Yeşili gösterdi. Yani şu an duş almak istesek ya da sıcak su kullanmak istesek suyumuz hazır. Buzdolabının bu kadar büyük olması bizi çok şaşırttı. Çünkü yani geldiğimizde herkes tabii ki alkol kullanmak zorunda değil ya da kullananlar da kötü değil, bir şey yok. Biz kullananlardanız. 28 tane birayı içine az önce gösterdim mi bilmiyorum, şu tencereyi yemek doluyken şu an içinde Ozan'ın yaptığı seramik var. Kuruyor kendisi şurada. Sabit kalmasını istediğim için. Ne kadar güzel değil mi? Bir de benimkini görün. Şahane. Kapadokya videosunu izlerseniz orada görebilirsiniz. Kahvaltılık ürünler, bira, 28 tane dediğim gibi. Onun dışında biz yanımıza mini buzdolabını da aldık. Yolcu koltuğuyla şoför koltuğu arasına koyduk. Depolamak için orayı kullanıyoruz. Soğutacağımız zaman buzdolabına koyuyoruz. Şu an çok fazla bir şey kalmadı içeride. Şuraya bir çocuk kilidi koymuşlar. Herkesin çocukları olan ailelerin evinden aşina olduğu. Bir daha söyleyeyim. Şurası çok doğruymuş. Seyahat esnasında sürekli hareket ettiğiniz için buzdolabının içindeki şeyler de sabitlenmediği için sağlanıyor. Yani bu diğer dolaplar için de geçerli. Açarken dikkatli açın ki üstünüze yıkılmasın. Buzdolabında da yumurtalarınız kırılmasın. Biz ilk gün onu yaşadık çünkü. Aklımıza gelmedi yani. Daha da aklımıza geldi. Şu an içerisinde gördüğünüz gibi bu ürünler var. Burası tıka basa dolu aslında. Bence çok kullanışlı. Daha da bir sürü geniş alan var. Eğer biraz küçük alanı nasıl değerlendireceğinizi biliyorsanız her türlü rahatlıkla sığarsınız. Hiçbir zorluk yaşamazsınız. Ve çok iyi soğutuyor. Burası içerideki oturma grubumuz. 2 adet karşılıklı bank var. Ortada da bir masa. Bu masada isteseniz aslında 5 kişi bile sıkışıp yemek yiyebilirsiniz. Tabii küçük insanlarsanız ya da çoluk çocuklu bir aileyseniz. 2 kişi rahatlıkla kullanıyor. Ama biz bu masayı sadece ilk gün yola çıktığımızda çok yağmurluydu. O zaman içeride yemek yerken kullandık. Onun dışında sürekli dışarıda oturup yemek yiyoruz zaten. Ve bunu koltuk olarak kullanıyoruz aslında. İndiğinde minderleri de üzerine koyduğunuzda, ki gösteririm onu da, çok zorlanmayacaksanız günübirlik gelen bir misafirinizi orada da ağırlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu iki bazanın da altında burada akü var büyük ihtimalle diye düşünmekteyim. Burada da depolama alanı var. Şöyle kasası açılıyor. İçinde bizim ayakkabılarımız duruyor şu an. Raf ünitesi yapmışlar. Biz buraya aldığımız kitapları koyduk. İşte ledlerimizi koyduk. Güneş enerjisiyle çalışan tatlış ledimizi koyduk. Kaneviçemiz. Oradaki saksı Hil Karavan tarafından sabitlenmiş bir saksıydı. Televizyon koymuşlar. Güzel. Bir kere kullandık. Yağmur yağarken içeride kaldığımız zaman diliminde. Onun dışında hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Seyahat halindesiniz çünkü. Şöyle Ozan'la benim fotoğrafım. Burası da çok kullanışlı bir raf. Sadece biraz geniş. Bir tık daha dar olabilir ama bizim şu kavanozlarımız büyük olduğu için diğerlerinin kaymasını önlüyor. Bir de ben ekstra buraya mesela hareket halindeyken bunu sıkıştırıyorum. Şurada küçük kaktüsü sıkıştırıyorum. Buraya da bir örtü koyduğunuzda hiçbir sallanma olmuyor. Bardaklar sürekli sabit. Hiçbir sıkıntı yok. Yatak odamızda 40 santim değildir herhalde ama ona yakın, o civarlar, 140'a 200 gibi bir şey. 130'a 120'ye 200'dür belki. Çok rahatlıkla sığdık biz o zaman. Burada herhangi bir kapı yok. Ben buraya örtüyle kapatma gereği duydum. Ama burası depolama, yani bagaj alanınız. Ama çok az eşya ile çıkarsanız, bu arada bizim de az eşyamız var da yeni aldığımız şeyler var. İşte biraz da dağıldık aslında, o yüzden böyle. Çok az eşya ile çıkarsanız buraya bir 2 kişilik yatak daha atıp, şişme yatak, 4 kişi seyahat edebilirsiniz bence. Yani daha doğrusu 4 kişi konaklayabilirsiniz. Aracın içerisinde 4 kişinin seyahat edebileceği, emniyet kemerinin olduğu bir alan yok. 2 kişi bu araçla seyahat edebilir. Burada da emniyet kemerleri var ama bilemiyorum. Bence 2 kişi seyahati daha uygun. Ama yatak koyduğunuzda dediğim gibi 2, 4, hatta belki 3,
Burada da bir kişi yatmak üzere, yani 7 kişi sığabilir. Yatak çok rahat. Yaylı bir yatak değil, sert bir yatak da değil. Bence çok konforlu. Uyumak da çok rahattı. İkimiz de hiç zorlanmadık, Ozan da ben de. İki tarafta baş uçlarınızda ya da ayak ucunuz nasıl yatarsanız yönünüze göre, manzaraya göre biz form alıyoruz. Camlar var. Aynı şekilde bu camlar da aynı kilit sistemiyle açılıyor. Sadece küçük cam olduğu için 3 kilide sahipler. Aynı perde burada var, sineklik ve kaldırdığınızda güneşlik. Aynı şekilde çalışıyor. Burası da yatak odası. Kapıyı kapatırken cam açıksa dikkat edin. Çünkü ben bir kere kafamı vurdum farkında olmadan ilk günlerde. Dışarıdaki tasarım da çok güzel olmuş. Resimler çok hoşuma gitti. Bence yani kiralık bir karavan için gerçekten güzel tasarımlar. Arkada cam kullanılmamış. Biz kullanılması taraftarıyız. Çok daha keyifli oluyor manzara. Yani öyle uyanmak çok güzel bir şey. Bu küçük camlar da tabii ki yeterli oldu ama bunlar kadar etkili değil. Büyük karavanında bu arada arkada büyük bir cam var. Sadece açılmıyor. Kapılarımız. Biz bunu açık formda da kullandığımız için ona göre çekip şöyle, burası bagaj kısmı. Bir ağacımız var. Selimiye Cennet Koyun'dan aldığımız çok güzel bir ağaç. Maalesef yine yanıyor oralar. Bu bizim masamız. Aynı zamanda bize Hill Karavan kendi 2 sandalyesini ve masasını da verdi ama hiç kullanmadık. Kendi sandalye ve masamızla seyahatimizi sürdürdük. Şunlar tentenin tutturma aparatları. Bu da tenteyi açmanızı sağlayan çubuğu. İşte burada paletlerimiz var. Şunlar bizim plaj malzemelerimiz. Bu oyunun plaja giderken kullandığı paspas. Bu şekilde. Aslında çok eşyamız da yok diye düşünüyorum. Şöyle hazır girmişken toplayayım. Ay. Şurada bagaj aydınlatma. Yanıyor şu an ama gözükmüyor. Tam şurada ledler var. Şöyle elimden anlayacağınız gibi. Ledler var. Bagaj aydınlatma. Yalnız şöyle bir handikap var. Bagaj açıkken bir tek bunu açıp kapatabiliyorsunuz. İçerideyken oraya erişim yok. Biraz sert davranmak gerekiyor. Kapıyı yarım bırakınca konuşan kapı ve oyun. Bu kapının tam açılmasına bayıldım. Ben hep Ozan'la servis seyahati yaparken böyle minibüslerde falan söylerdim tam açılmalı, tam açılmalı diye. Birkaç marka model var zaten istediğimiz. Mesela Mercedes Sprinter'ın güzel bir karavana dönüşeceğini düşünüyoruz. Belki bir gün olur ve dönüştürürüz. Bu arada dışarıda bir adet priziniz var. Yani dışarıda otururken de bilgisayarınızı ya da telefonunuzu şarj etmeniz gerekirse bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ev aletleri yok. Gelelim bu arada dış donanıma. Şimdi şurada anahtarı alabilir miyim? Su deposu, kirli su ve tuvalet kaseti. Burada anahtarınız, 2 adet farklı anahtarınız var araba anahtarının haricinde. Çok basit. Açıyorsunuz. Buradan hortumu taktığınızda cami olur, benzin istasyonları olur. Musluğu bulduğunuz her yerde yanınızda hortum varsa şuradan aşağıya, çok da uzun bir hortuma gerek yok yani ama uzun hortum da olur. Bıraktığınızda kendi kendine doluyor zaten. Dolduğunda o içeride az önce gösterdiğim beyaz yerden full veya değil anlıyorsunuz. Zaten çok doluysa suyu dışarı bırakıyor. Tamam herhalde. Arka tarafa gidelim. Burası tuvalet kasetinin olduğu bölge. Yalıtım şu şekilde bu arada. Yalıtımı buradan görebilirsiniz. Şuradan çektiğinizde bastırıp, hatta çekelim. Buradan çektiğinizde sürgülü zaten bu şekilde çıkıyor. Şu kapağı açıp ve bunu böyle yukarı doğru çevirip tuvaletin boşaltımını sağlayabiliyorsunuz. Bunu herhangi bir kamp alanında atık bölgesine, benzin istasyonlarındaki atık
yerlerine. Benzini normal bir tuvalete de boşaltabiliyorsunuz. Çünkü içine attığınız ilaç zaten onun çözülmesini sağlıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durumu yok. Şurada gördüğünüz şey havaya doğru kalkıyor ve bavul gibi taşımanızı sağlıyor. Ama o kadar ağır olmadığı için yani öyle bir şeye hiç ihtiyaç duymadık diyebilirim. 2 adet tekerleği var. Böyle bir kutucuk. Kaset denilen sistem. Takıyorum. Sonra kapağını kapatıyoruz. Ve hazır. Şurada küçük bir duşumuz var. Yine soğuk su, sıcak su isterseniz. Bu şekilde su bayağı yeterli. Biz zaten dediğim gibi deniz kıyısında olduğumuzda hep bunu kullandık. Buradayken ama Kapadokya'dayken içerinin duşunu kullandık. Burada da yine böyle görseller kullanmışlar. Bence çok şık olmuş. Bu karavan kiralık bir karavan için bence mükemmel bir tasarım. Çok da konforlu. Kendim yaparken dediğim gibi başka şeylere de dikkat ederim. Tabii ki insan kendisi için dikkat et. Özenip başka daha incik cincik ve kendine göre tasarlıyor ama bu da herkesin zevkine hitap edebilecek bir karavan. Güzel iş başarmış. Sürüş kısmı. Aslında bir özelliği yok zaten. Normal bildiğiniz araç. Kliması yok aracın. Söylemiştik. Şurada kilitleri var. Aracı tanıtmayacağım zaten. Peugeot Boxer işte. Mesela burası geniş. Sadece şunları anlatabilir. Bir bu cama, bir şoför camına, bir de ön cama güneşlik yapmışlar. Daha kullanışlı halleri tabii ki var ama bu da fena değil. Şöyle sadece ön camı toparlamak gerçekten sinir bozucu oluyor. Özellikle rüzgar varsa. Şöyle kapı açılıyor. Böyle de kapanıyor. Ama bence bunun yerine daha kullanışlı bir çözüm bulabilirlermiş. Çünkü burada alt dikiz aynasını, yan ayna mı deniyor? Ne deniyor? Dikiz aynası. Alt aynayı göremiyor şoför. Öyle bir handikapı var. Fena değil. Daha yaratıcı çözümleri var bu perdelerin. Şu ön perdeyi de gösterelim. Ozan Bey. Böyle geliyor. Tamamını açmayalım bence. Yani aslında şöyle, hadi açayım. Açmışken. Şuradan mıknatıslı yine tutturuluyor. Sonra güneşlikleri kapatıyorsunuz ki öne gelmesin. Böyle. Tabii ki hiç olmamasındansa olması iyi. Çünkü biz geçen yıl Ford Courier'de bu işi bu mantıkla şuralardan şalı sıkıştırarak yapıyorduk. O da bayağı koruyucu oluyor. Camlara da şallarımızı, havluları sarıyorduk. Öyle seyahat, yani konaklarken öyle yapıyorduk ve kapılar açık uyuyorduk. Kapılar yarı açık uyuyorduk. Yapabiliyoruz bunu. Demek ki o kadar korkak davranmamak gerekiyor. Biz şunu alabilirsiniz. Çözümleri var. Araçta telefon tutacağı yok. O yüzden biz bir tane küçük bir tutacak aldık. Migros sağ olsun. Bardak tutacağı yok. Bence burada bir alan yaratılıp şoförle yolcu arasında şurada bardak tutacağı kullanılabilir. Biz buraya mini buzdolabımızı koyduk. Masa niyeti görüyor bir nevi. Şu an üstünde Kapadokya'da olduğumuz için yanımıza her daim almamız gereken simitlerimiz var. Bluetooth ve USB girişi bu araçta yok. O yüzden de bir araç içi çakmak Bluetooth'u mu? Ne deniyor? Araç içi çakmaklı kit işte. Onun tam adını bilmiyorum. Aracın ön kısmı da bu kadar. Burada bir örtümüz var. Çünkü arkası tüy olmasını istediğimiz için. Hem de bu örtüyü seviyoruz, güzel. Bu kadarcık. Aracın iç kısmı da buradan şu şekilde gözüküyor. Bu kadar. Bu araçta geri görüş kamerası arızalıydı. Denemişler, yenilemek istemişler ama olmamış. Biz de bu şekilde kiraladık. Ve tabii ki bu bir sorun aslında. Çünkü park ederken büyük bir araç, karanlık yollara giriyorsunuz. Ne olacağı belli olmaz. Yani ben inip Ozan'a yardımcı oluyorum. Ama o kamera olsa çok daha rahat olacak.
Buna dikkat edebilirsiniz kiralarken. Onun dışında dikkat etmeniz gereken şeyler yaşayarak göreceksiniz. Yani bir şeye dikkat edemiyorsunuz aslında. İlk defa deneyimlediğiniz için. Ama kesinlikle karavan düşünen insanlar bir kere bile olsun, düşünüyorsanız aklınızın ucundan geçiyorsa, en az 3 gün dahi olsa kiralayıp bu seyahatin tadına varmanızı tavsiye ederim. Biz umarım bir sonrakinde kendi karavanımızla da seyahat ediyor olacağız. Belki hemen olmaz ama bence çok da uzak bir zaman diliminde olmayacağına inanıyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Karavanla seyahatlerimiz var. Başka seyahatlerimiz var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel bir tasarım. Çok kullanışlı. Çok memnun kaldık. Bizimle ilgilenenler çok güzel insanlardı. 15 gündür yoldayız. Hatta uzattık. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Begonvil'imiz var bir de. Şurada. Ay eziyordum. Şurada. Begonvil'imiz. Kendisini Bodrum'dan değil Datça'dan aldık ama çok hızlı büyüdü. Aldığımızda şu boydaydı. Zaten videolarda vardır kendisinin görüntüsü. Şu an çok mutlu. Arabada ön koltukta gidiyor normalde. Benimle birlikte seyahat ediyor. Arada çok rüzgar da alıyor ama olduğu ortamı sevdi. Seyahat etmek hoşuna gidiyor sanırım. Küçük yaşam alanımız, 15 günlük yaşam alanımız bu kadardı. Kiraladığımıza değdi. Bundan sonra umarım kendi aracımızı tasarlarken tekrar bir karavan videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.